Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Pastaneden almaya son. Evde kıyır kıyır ağza dağılan, bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi hazırlıyorum. 250 gram yumuşak tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı toz şeker, bir tane yumurtanın beyazı, karıştırarak yoğuralım. Evet, birer tatlı kaşığı mahlep ve tuz, 3 su bardağı unu da azar azar ekleyerek orta yumuşaklıkta, ele yapışmayan, şekil alan bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, gördüğünüz gibi unu toparladım. Bu kıvamda olması yeterlidir. Evet, tek beze halinde oklava yardımıyla şöyle orta incelikte hamurumuzu açalım. Evet, bu büyüklük yeterli olacaktır. Bir pet şişeyi kestim. Şöyle ağzıyla yuvarlak olacak şekilde, tek lokmalı kurabiyeler olacak şekilde kesiyorum. Evet, tüm hamuru aralıklı olacak şekilde kesmeye devam ediyorum. Orta kısmında şöyle tek lokmalık olacak şekilde kareler halinde keselim. Evet, tepsiye aralıklı olacak şekilde alıyorum. Evet, kenarlardan artan hamuru tekrardan toparlayarak uzun şeritler halinde şekiller veriyorum. Evet, videodaki gibi şekil verelim. Eşit miktarda silindir haline getirdikten sonra burkarak şekil veriyorum. Üzerine bir yumurta sarısı, çok az da pekmezi çırparak sürüyorum. Şöyle çatalla iz yapalım her birine. Çörek otu ve susam serpelim.
Evet, 180 dereceli fanlı fırında üzeri şöyle hafif bir şekilde pembeleşene kadar pişirmeye bırakalım. Evet, ben diğer tepsi için şekilleri hazırlamaya devam ediyorum. Evet, her birini farklı olacak şekilde silindir haline getirdikten sonra şekillendiriyorum. Evet, videodaki gibi hazırlayabilirsiniz. Silindiri videodaki gibi katlayalım. Kenarlarından bastıralım en son. Evet, pastanelerdeki şekilleri vermeye çalışıyorum. Tek lokmalık olacak şekilde minik minik. Evet, dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Üzeri kapalı bir şekilde en az 2 ay bayatlamadan tuzlu kurabiyeleri saklayabilirsiniz. Kahvenin, çayın yanında şöyle tek lokmalık olarak, ikramlık olarak hazırlayabilirsiniz. Evet, kalanını da şöyle hafif bir şekilde açıyorum. Kalıplarım var. Kalıplar yardımıyla kesiyorum. Kalan hamuru da her defasında toplayarak açıyorum. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Evet, çatalla iz yapıyorum. Çörek otuyla susamı karıştırdıktan sonra her birine pay ediyorum. Evet, ikinci tepsim de fırına girmeye hazır. Birinci tepsiyi fırından çıkartıyorum. İkincisini fırına veriyorum. Evet, kendi halinde soğumaya bırakalım. Soğuttuğum kurabiyeleri şöyle servis tabağına alıyorum. Daha sonra hava almayacak şekilde kavanozlara kaldırarak uzun süre muhafaza ediyorum. Evet, kıyır kıyır ağza dağılan kurabiyelerimiz yemeğe ve ikrama hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Evet, bir tanesini şöyle bölerek kıtırlığını, kıyırlığını göstermek istiyorum.